YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, içi böyle tane tane, bol ekşili, zeytinyağlı taze yaprak sarması hazırlayacağız. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yapraklarımızı istifledim. Tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynayınca 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek yapraklarımızı içine bırakıyorum. Sadece 3 dakika rengi dönene kadar haşlıyorum. Dikkat edelim, çok fazla kaynatmayalım. Çünkü çok fazla kaynatırsanız sararken yırtılır yapraklarınız. O yüzden rengi koyu yeşilden açık yeşile dönene kadar haşlamamız yeterli. Bu da yaklaşık 3 dakika içinde tamamlanır. Hepsini haşladıktan sonra soğuk suyun önüne tutalım, güzelce yıkayalım. O şekilde de pişmesini durdurmuş oluruz. Çünkü çıkardıktan sonra da sıcaklığıyla pişmeye devam edebilir. O yüzden çıkardıktan sonra soğuk suyla yıkayalım. Bu şekilde. Evet, artık yapraklarımızı haşladık. Hazırdır. Şimdi 1 su bardağı tane sumağın üzerine 2 su bardağı su ekleyerek kaynatmaya başlayalım. 2 taşım kaynaması yeterli. Uygun bir tavanın içine 1 su bardağından fazla zeytinyağı ekleyelim. 2 başta kuru soğanı, şöyle küçük bir el rondom var. İyice ısınmış olan zeytinyağının içine soğanları ekleyerek güzelce kavuralım. Bu arada sumaklar da kaynadı. 2 taşım kaynaması yeterli. Artık ocağın altını kapattım. Şöyle bir büyük kase pirincimizi süzgece alalım. Güzelce nişastası çıkana kadar yıkayalım. Pembeleşen soğanların üzerine 2 yemek kaşığı dolusu karışık salça ekleyelim. Domates biber salçası karışık. Onları da güzelce salçası iyice kızardıktan sonra üzerine yıkayıp süzmüş olduğum pirincini ekledim. Daha sonra 2 tatlı kaşığı da kuru nane, 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Bu arada sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Pul biber ekledim. Karabiber ve isot ekledim. Şimdi sumak suyunun yarısını süzerek ekliyorum. Daha lezzetli oluyor bu şekilde. Güzelce karıştıralım. Bütün baharatlar güzelce birbirine geçsin. İsterseniz şöyle 1 yemek kaşığı kadar da reyhan ekleyebilirsiniz. Yarım demet maydanozu yıkadım, doğradım. Daha sonra maydanozlarını ekledikten sonra artık ocağın altını kapatalım. İç harcımız çok lezzetli bir şekilde hazırdır artık. Şimdi artık yapraklarımızı sarabiliriz. Yaprakların ters tarafı size bakacak şekilde böyle yaydıktan sonra ister kalın yapın, isterseniz çok ince seviyorsanız çok ince sarabilirsiniz. Bazıları çok ince seviyor, bazıları da böyle benim yaptığım gibi orta kalınlıkta seviyor. Çok ince istiyorsanız içine iç harcını çok az bırakırsınız. O zaman yapraklarınız ince olur. Ben biraz daha böyle içi tok olsun istiyorum. Biraz daha böyle lezzetli olsun istiyorum. O yüzden yaprağına göre bazılarına 1 tatlı kaşığı, bazılarına 1,5 tatlı kaşığı yeterli geliyor. Gösterdiğim şekilde sarıyorum.
Şu anda Mayıs ayındayız. Yapraklar pazarlarda çıkmaya başladı. Fazlaca alıp saklayabilirsiniz. Bir önceki videomda taze yaprak nasıl saklanır 4 farklı yöntemle hazırlamıştım. Bakabilirsiniz o videoya da. Bu şekilde elinizle de sarabilirsiniz. Daha pratik, daha kolay. Bu şekilde hemen hızlıca hazırlayabilirsiniz. Bu arada demliğin yarısına kadar da su doldurdum. Kaynamaya başladı. Şöyle bir aparatı yerleştiriyorum. Tencerenin altına veya birkaç tane yaprak da yerleştirebilirsiniz. Hepsini tencereye dizelim. Üzerine seviyorsanız biraz erik ekleyebilirsiniz. Varsa vişne de ekleyebilirsiniz. Şimdi sumak suyunu süzerek üzerine gezdirelim. Üzerine bir porselen tabak kapatalım. Üzerine çıkana kadar kaynar su ekleyelim. Daha sonra kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşte suyunu çekene kadar ağır ağır pişirelim. Evet, artık pişti. Tabağı üzerinden çıkaralım. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. İyice biraz dinlensin. Ondan sonra servis yapabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Yanına dilerseniz eğer sarımsaklı bir yoğurt hazırlayabilirsiniz. Güzel olur. Şöyle sunumumuzu yapalım. Ortasına isterseniz sarımsaklı yoğurt, dilerseniz de sade yoğurt yerleştirip üzerine kuru nane serpiştirebilirsiniz. Afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.